Birinci kısım, 3. fasl. Arkadaşlarım benden evvel Londra'ya dönmüş ve nezaretten yeni emirler almışlardı. Ben de döndükten sonra yeni emirler aldım. Fakat maalesef ancak 6 kişi dönebilmiştik. Kalan 4 kişiden biri, sekreterin anlattığına göre Müslüman olup Mısır'da kalmış. Fakat sekreter yine de sevinçliydi. Çünkü sır vermemiş diyordu. İkincisi, Rusya'ya gidip orada kalmış. Bu zaten Rus asıllıydı. Sekreter bunun vatanına gittiği için değil, belki Rusya hesabına müstemlekeler nezaretinde casusluk yapıyordu. Vazifesi bitince gitti diye çok üzülüyordu. Üçüncüsü ise yine sekreterin anlattığına göre Bağdat civarında İmare beldesinde veba hastalığından ölmüş. Dördüncüsünü nezaret Yemen'in San'a şehrine kadar takip etmiş. 1 seneye kadar raporları geliyormuş. Fakat daha sonra raporlar kesilip nazırlığın bütün gayretlerine rağmen bir izine tesadüf edilememişti. Nazırlık bu 4 adamın kaybolmasını bir felaket kabul ediyordu. Zira biz vazifeleri büyük, nüfusu az bir milletiz. Binaenaleyh her insan için ince bir hesap yaparız. Sekreter ilk birkaç raporumdan sonra dördümüzün raporlarının tetkik edilmesi için bir toplantı yaptı. Arkadaşlarım vazifeleriyle alakalı raporlarını teslim ettikten sonra ben de raporumu verdim. Benimkinden bazı kısımlarını not ettiler. Nazır, sekreter ve toplantıya katılanların bir kısmı çalışmalarımı takdir ettiler. Fakat yine de 3. sıradaydım. Birinciliği arkadaşım George Berkhout, ikinciliği ise Henry Franz kazanmıştı. Türkçe ve Arabi lisanlarıyla Kur'an-ı Kerim ve ahkâm-ı İslamiyeyi çok iyi öğrenmiştim. Fakat nazırlığa Osmanlı Devleti'nin zayıf noktalarını gösterecek bir rapor hazırlamayı başaramamıştım. 2 saat süren toplantıdan sonra sekreter bu başarısızlığımın sebebini sordu. Ben de asıl vazifem lisan ile Kur'an ve İslamiyeti öğrenmekti. Bunun haricindeki işlere fazla vakit ayıramadım. Fakat bu sefer sizi memnun edeceğim dedim. Sekreter, şüphesiz sen muvaffak oluyorsun. Fakat 1. olmanı isterdim dedi ve şöyle devam etti. Ey hemfer! Gelecek seferki vazifen 2'dir. 1. Müslümanların zayıf noktaları ile onların vücutlarına girip mafsallarını ayırmamızı sağlayacak noktaları tespit etmektir. Zaten düşmanı yenmenin yolu da budur. 2. Bu noktaları tespit edip dediğimi yaptığın zaman, yani Müslümanların arasını açıp onları birbirine düşürebildiğin zaman en başarılı ajan olacak ve nazırlık madalyasını kazanmış olacaksın. Londra'da 6 ay kaldım. Amcamın kızı Maria Sway ile evlendim. O zaman ben 22, o ise 23 yaşındaydı. Maria Sway orta zekalı, normal kültürlü, çok güzel bir kızdı. Hayatımın en neşeli, mes'ud zamanını o günlerde onunla geçirdim. Hanımım hamileydi. Yeni misafirimizi beklediğimiz bir sırada Irak'a gitmem için emir geldi. Oğlumun dünyaya gelmesini beklerken bu emrin gelmesi beni üzdü. Fakat vatanıma verdiğim ehemmiyet ve arkadaşlarım arasında 1. olup meşhur olma hevesim, kocalık ve babalık hislerimin üstündeydi. Bunun için hiç tereddüt etmeden emri kabul ettim. Hanımım işi çocuğun tevellüdüne tecil etmemi çok istiyordu. Fakat sözlerine ehemmiyet vermedim. Vedalaştığımız gün ikimiz de ağladık. Hanımım, benden mektuplarını kesme. Ben de sana yeni ve altın gibi kıymetli yuvamızla alakalı mektuplar yazacağım, dedi. Bu sözleri kalbimde bir fırtına koparmıştı. Az daha seferi iptal ediyordum. Fakat hislerime hâkim olmayı bildim.
onunla vedalaştım ve son talimatları almak üzere nezaret binasına gittim. 6 ay sonra kendimi Irak'ın Basra şehrinde buldum. Bu şehir halkının bir kısmı Sünni, bir kısmı da Şii idi. Bir aşiretler beldesi olan Basra'da Arap, Fars ve biraz da Hristiyan vardı. Hayatımda ilk defa Şii ve Farslarla orada karşılaştım. Sözü açılmışken biraz da Şiilik ve Sünnilikten bahsedeyim. Şiiler, Muhammed aleyhisselam'ın kızı Fatıma'nın zevci ve Muhammed aleyhisselam'ın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talib'e tabi olduklarını söylerler. Muhammed aleyhisselam kendisinden sonra Ali'yi ve onun evladı olan 11 imamı halife tayin etmişti derler. Kanaatime göre Ali'nin, Hasan ve Hüseyin'in hilafeti hususunda Şiiler haklıdırlar. Zira İslam tarihinden anladığım kadarıyla Ali halife olabilecek mümtaz ve yüksek sıfatlara sahip birisiymiş. Muhammed aleyhisselam'ın Hasan ve Hüseyin'i de halife tayin etmesini uzak bulmuyorum. Fakat şüphelendiğim şey Muhammed aleyhisselam'ın Hüseyin'in oğlunu ve torunlarından 8'ini halife tayin etmesidir. Çünkü Muhammed aleyhisselam öldüğünde Hüseyin henüz çocuktu. Bunun 8 torununun olacağını nasıl bilmiştir? Şayet Muhammed aleyhisselam gerçekten peygamber ise Mesih'in gelecekten haber verdiği gibi Allahü Teala'nın bildirmesiyle geleceği bilmesi mümkündür. Fakat Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliği biz Hristiyanlarca şüphelidir. Müslümanlar Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğinin delili çoktur. Bunlardan biri Kur'an'dır derler. Kur'an'ı okudum. Hakikaten çok yüce bir kitaptır. Hatta Tevrat'tan ve İncil'den daha yüksektir. Zira içinde düsturlar, nizamlar, ahlakiyat vesaire vardır. Muhammed aleyhisselam gibi okumamış, yazmamış bir zatın böyle yüce bir kitabı nasıl getirdiğine hayret ediyorum. Çok okumuş, seyahat etmiş bir adamın dahi sahip olamadığı ahlak, zeka ve bir şahsiyete nasıl malik olabilmişti? Acaba bunlar Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğinin delilleri miydi? Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliği hususunda hakikate varabilmek için daima inceleme ve araştırma yapıyordum. Bir kere merakımı Londra'da papazın birine açtım. Taassup ve inat ile konuştu. İkna edici bir cevap da vermedi. Türkiye'de birkaç sefer Ahmed Efendi'ye sorduğum halde ondan da tatmin edici bir cevap alamamıştım. Şu da bir gerçek ki casus olduğum belli olur veya benden şüphelenirler diye Ahmed Efendi'ye meseleyi açıkça sual edememiştim. Ben Muhammed aleyhisselam'ı çok takdir ediyorum. Şüphesiz o kitaplarda okuduğumuz Allah'ın peygamberlerindendir. Fakat ben bir Hristiyan olarak henüz onun peygamberliğine iman etmiş değilim. Şüphesiz o dahilerin çok üstündedir. Sünniler ise Müslümanlar peygamberin vefatından sonra Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali'yi hilafete layık görmüşlerdir demektedirler. Bu nevi ihtilaflar bütün dinlerde, bilhassa Hristiyanlıkta çoktur. Ömer de, Ali de vefat ettikleri için bu münakaşaların devamının faydası yoktur. Bence Müslümanlar akıllı iseler çok eski günleri değil de bugünü düşünürler. Dipnot 1. Hilafet hususunda konuşmak ve inanmak Şiiliğin esaslarındandır. Sünnilere göre bu hususta konuşmak lazım değildir. Genç İngiliz din bilgileriyle dünya bilgilerini birbirlerine karıştırmaktadır. Müslümanlar onun dediği gibi dünya bilgilerinde daima yeniyi, ileriyi bulmuşlar. Fende, teknikte, hesapta, mimaride, tababette, akla ve tecrübeye uymuşlar, hep ilerlemişlerdir.
Hristiyanlar ise fende akla uymaya, ilerlemeye günah demişler, din bilgilerini ise akıllarına göre değiştirmişlerdir. Meşhur İtalyan heyetşinas Galile, dünyanın döndüğünü Müslümanlardan öğrenerek söylediği için papazlar onu aforoz ettikleri gibi hapse de koydular. Dönmüyor diyerek tövbe edince papazların elinden kurtuldu. Müslümanlar din, iman bilgilerinde akla değil, yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uyarlar. Akıl ermeyen bu bilgileri Hristiyanlar gibi değiştirmezler. Bir gün müstemlekeler nezaretinde Sünni ve Şii ihtilafından söz ettim. Müslümanlar hayattan bir şey anlasalar, aralarındaki Şii-Sünni ihtilafını kaldırır ve birleşirler dedim. Birisi hemen sözümü keserek, senin vazifen bu ihtilafı körüklemektir. Müslümanların nasıl birleşeceğini düşünmek değildir, dedi. Sekreter, Irak seferine çıkmadan önce bana, ey hemfer, bil ki Allah, Habil ve Kabil'i yarattığından beri, insanlar arasında tabii ihtilaflar vardır. Bu anlaşmazlıklar, Mesih dönünceye kadar devam edecektir. Renk, kabile, arazi, milli ve dini ihtilaflar böyledir. Bu sefer vazifen, bu ihtilafları iyice tanımak ve nazırlığa bilgi vermektir. Müslümanların arasındaki ihtilafı şiddetlendirebilirsen, İngiltere'ye en büyük hizmeti yapmış olacaksın. Biz İngilizler, refah ve saadet içinde yaşamamız için, bütün dünya devletlerinde ve müstemlekelerimizde fitne ve tefrikalar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devleti'ni de ancak böyle fitnelerle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete nasıl hükmedebilir? Bütün gücünle zayıf noktaları ara bul ve oradan içeriye gir. Bilmiş ol ki, Osmanlı Devleti ve İran, zayıf devrelerini yaşıyorlar. Bunun için senin vazifen, halkı idare edenlere karşı isyana sevk etmektir. Tarih, bütün inkılapların halkın ayaklanmasından kaynaklandığını göstermiştir. Müslümanların ittihatları, muhabbetleri bozulup, kuvvetleri dağılınca, onları rahatça imha ederiz, dedi.